Bizim bir atasözümüz var. Bize hançerle gelen hançerlenir. Putin teslim olmak isterse üçlü zirve neden olmasın? Onun dışında herhangi bir senaryoyu gerçekçi bulmuyorum. Ukrayna'nın hava savunması ne kadar güçlenirse o kadar hızlı bir şekilde bu savaşı bitirebiliriz. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin önündeyiz. Birazdan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar sorularımızı yanıtlayacak. Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu anlatacak bizlere ve Türkiye ile ilişkileri masaya yatıracak. Bakalım bizlere ne anlatacak? Sayın Büyükelçim merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim. Sizler nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Bizleri ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bu arada sizi ilk kez böyle görüyorum. Gömlek, kravat görmeye alışmıştım. Bu sanıyorum Ukrayna'ya özgü bir nakış. Evet, çok güzel. Çok güzel. Haluk ve Selçuk Bayraktar beyefendilere Ukrayna'ya yardımlar için bir teşekkür niyetiyle Büyükelçiliğimiz tarafından tasarlanarak üretilen bu gömleklerden hediye etmiştik. Efendim aslında Sayın Zelenski'nin de Sayın Haluk Bayraktar ağırladığı zaman ona hediye ettiğini görmüştüm. Aynısıydı sanıyorum. Evet, aynı. Ukrayna kültüründe bu geleneksel nakışların kötülüklerden koruduğuna inanılır. Maalesef çok az. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen ay sancak. Sönmeden yurdumun üstüde tüten sonacak. Це ж ви принесли, так? Так, мабуть, вийде. Добре, я тоді не буду на вас наглядати, але... Hazır mısınız? Є, her zaman. Sayın Büyükelçim hoş geldiniz. Aslında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2. yıla girildi artık ve bundan sonraki süreçte sahadaki son durum ne durumda ve bundan sonraki süreçte sahadan ne beklenecek? Bunu merak ediyoruz elbette ki ama bunun yanı sıra Türkiye'de de seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanı zaferle seçimden çıktı ve ilk görüşmeyi de yine Zelenski ile gerçekleştirdiler. Elbette ki bunu da konuşuyor olacağız sizinle. Bunun yanı sıra Türkiye'nin arabuluculuk mesaisi devam ediyor. Hem Rusya hem Ukrayna taraflarını bir araya getirmek için çabaları devam ediyor. Bu çabalar sürerken taraflar bir araya gelebilecek mi? Elbette ki bunu da konuşacağız ama savunma işbirlikleri iki ülke arasında savaşın öncesinde ve savaş döneminde de gündeme gelen en önemli başlıklardan biri olmuştu. Bizi ağırladığınız için öncelikle teşekkür ederek başlamak isterim. Öncelikle konuşma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye bizim için stratejik partner, o yüzden seçimlerden sonra da bir yorum yapmak bizim için çok önemli. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Cumhurbaşkanı arasında güzel bir güven ilişkisi var. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etmek için ilk arayanlardan birinin Zelenski olması da aslında şaşırtıcı değil. Bunun dışında geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'yı 2 defa ziyaret etmişti. Ve bu ziyaretler esnasında çok yüksek düzeyde stratejik toplantılar gerçekleştirdik. Önemli anlaşmalar imzaladık. Onun dışında da bütün bu süreç boyunca Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri büyük bir başarı elde etti ve hala savaşmaya devam eden iki tarafı müzakere masasına oturtabilen tek ülke de Türkiye oldu. Ukrayna ve Türkiye aslında birbirine destek olan ve birbirini tamamlayan iki büyük bağımsız ülkelerdir. Tabii ki de ilişkilerde lokomotiflerden biri özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliği, askeri, teknik konulardaki işbirliği ve iki ülke arasındaki bu güzel ve güçlü partnerlik ilişkileri bölgede ve dünyada önemli aktör olma yolunda iki devlete de güç katıyor. Bunun dışında da yaklaşık 1,5 yıldır süren Rusya'nın ülkemize karşı sürdürdüğü savaş şunu gösterdi. Ulusal savunma teknolojilerinin ne kadar gelişmiş olduğu, ulusal ekonomilerin kapsamı ve boyutu, hem kendinizi savunmada hem de bölgedeki istikrarın sağlanmasında büyük katkı sağlamanızda önemli bir faktör. Sayın Büyükelçi araya giriyorum ama öncelikle sahadaki son durumdan biraz başlamak istiyorum. Özellikle 30 Mayıs'ta bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Moskova'nın hedef alındığını söyledi. Şimdi özellikle 27 Mayıs'ta da Ukrayna'dan bir açıklama yapılmıştı. Sayın Danilov'dan bir açıklama gelmişti. Rusya'ya karşı bir adım atacaklarını, bir karşı saldırıya hazır olduklarını ifade etmişti. Bunun akabinde 30 Mayıs'ta gerçekleşen o saldırı
saldırının ardından da Kiev yönetimi elbette ki reddetti. Ama hemen peşi sıra gelen bu açıklama nasıl yorumlanmalı? Artık savaş sahası genişleyerek savaş Moskova'ya da taşındı denilebilir mi? Öncelikli olarak savaşın 9 yılı aşkın süredir sürdüğünü ve Rusya'nın saldırılarıyla başladığını bütün bu süre boyunca bizim sadece savunma yaptığımızı hatırlatmak isterim. Bizim verdiğimiz bu mücadele 100 yıl önce Türkiye'nin Atatürk liderliğinde verdiği ulusal kurtuluş mücadelesinin bir benzeridir. Öncelikli olarak ülkemize ve topraklarımıza saldıran tarafın Rusya olduğunu ve bizim hayatta kalmak için kendimizi savunmaktan başka hiçbir çaremiz olmadığını hatırlatmak isterim. Tam kapsamlı bir savaş. Dolayısıyla tam kapsamlı bir savunma yürütüyoruz. Bu noktada da Rusya askeri noktalarının Ukrayna için meşru hedefler olabileceğinin altını çizmek isterim. Evet, hükümetimiz resmi olarak drone saldırılarında ilişiğinin olmadığını söyledi, ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamalarını da dinlemenizi isterim. Офіційні чинники не визнають, але дивіться, я раджу рекомендую дивитися на заяви Генерального штабу Збройних сил України. За останній місяць Son bir ayda Rusya 20'den fazla füze ve dronlarla saldırı düzenledi. Onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı ve daha dün gece Uluslararası Çocuk Koruma Günü'nün arifesinde Ukrayna'da 2 çocuğu daha öldürdüler. Bu noktada şunu vurgulamak istiyorum. Suçlular cezasını çekmelidir ve sorumluluk taşımalıdır. Rusya konusunda da onların cezasından biri de aslında askeri tesislerin vurulması. удари по військовій інфраструктурі Росії. Bizim bir atasözümüz var. Bize hançerle gelen hançerlenir. Yani Moskova meşru hedef olabilir diyor musunuz? Українці не атакують цивільні. Bizim Ruslar gibi sivil yerleşim yerlerine hiçbir şekilde saldırmadığımızın altını çizerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin birinci hedefi Ukrayna topraklarında bulunan Rusya kuvvetleridir. Bunun dışında da dünyanın herhangi bir yerinde Rusya Federasyonu'nda dahil Rus askeri tesisleridir. об'єкти на різних територіях, в тому числі Російської Федерації. Aynı zamanda Rusya'nın kendi içinde rejim karşıtlarının da bazı askeri faaliyetlerinin başladığının altını çizmek isterim. Özellikle Ukrayna ile sınır bölgelerinde, sınır şehirlerinde. Moskova veya diğer şehirlere yapılan drone veya benzeri saldırılarda da bu rejim karşıtı grupların parmağının olup olmadığının da net bir şekilde söyleyemiyoruz. Bunu her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Teşekkür ediyorum. Şimdi esasen savaşın Kırım'ın ilhakıyla başladığını işaret ettiniz ama büyük ve geniş çaplı bir savaş esasen bir yıl öncesinde başladı ve savaş başlamadan önce başta ABD olmak üzere pek çok batılı müttefikinde bir kışkırtma yaptığını biliyorduk. Başlangıçta 16 Şubat'a işaret etmişti Amerika Birleşik Devletleri, hatta Pentagon 16 Şubat'ta bir saldırının gerçekleşebileceğini ifade etmişti. Öyle olmadı. 24 Şubat'a sarktı. 24 Şubat'ta sabah saat 5'i gösterdiğinde Donbas topraklarına bir saldırıyla başladı. Bunu harekat olarak nitelendirdi Putin ve özel harekat emrimi verdim ifadelerini kullandı. Şimdi o günden bugüne yoğun bir çatışma halinde devam ediyor. Şimdi pek çok boyutu var elbette ki ama en önemli boyutlarından biri ağır mühimmat desteği. Ukrayna ilk 6 ayında bildiğimiz kadarıyla kendi mühimmatını kullandı. Kendi hava savunma sistemi ve kendi savaş uçaklarıyla hareket etme yanlısı oldu. Ve 6 ayın ardından da batılı müttefiklerden yoğun destek alınmaya başlandı. Bu bağlamda bu mühimmat desteğiyle birlikte Ukrayna ve Rusya arasında değil, Batı ve Rusya arasında geniş çaplı bir savaş oldu. Bunun da bir vekalet savaşı olduğu yorumları yapılıyor. Bu yorumlar hakkında ne düşünürsünüz? Esasen savaş Batı ve Rusya arasında mı? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı değil, Batı'ya karşı savaştığı anlatısı Ruslar tarafından sahadaki başarısızlıklarına bir bahane olarak üretildi. Sizin de dediğiniz gibi ilk aylarda Ukrayna kendi kaynakları ve imkanlarıyla bir kurtuluş mücadelesi sürdürdü. Tabii ki bu esnada sürekli olarak bütün dünyadaki partnerlerimizden askeri destek talebinde bulunduk. Çünkü Ukrayna aslında sadece kendini savunmuyor, aynı zamanda Batı'yı da savunuyor. Buna şöyle bir yorum ekleyebilirim. Rusya'nın tek hedefi Ukrayna değil. Ukrayna'yı ele geçirdikten sonra bazı NATO üyesi de olan ülkelere de saldıracağı öngörülüyor. Dolayısıyla Batı aslında kendini de korumak için Ukrayna'ya destek vermeye başladı. Bu noktada yine tarihi bir paralel çizmek isterim. Ukrayna'nın verdiği mücadele sayıca çok daha üstün olan düşman kuvvetlere karşı. Aynı 100 yıl önce Atatürk'ün verdiği mücadeleye benziyor. O noktada Atatürk diğer ülkelerden destek aldığı zaman kimse Atatürk'ü başkalarının çıkarlarına hizmet etmekle suçlamamıştı. Atatürk'ün temel hedefi vatanı kurtarmak ve halkı korumaktı. Aynı şey Ukrayna için de geçerli. Ukrayna şu anda öncelikli olarak kendi halkını ve topraklarını savunuyor.
Bunun dışında Rus propagandasının evrimine bakarsanız net bir şekilde ilk operasyonu duyurduklarında 3 gecede başkent Kiev'i alacaklardı. Sonrasında biz Ukrayna'ya karşı savaşmıyoruz ki, Batı'ya karşı savaşıyoruz, o yüzden yeniliyoruz dediler. Çok büyük bir düşüş söz konusu. Rusya'nın Batı'yla savaşıyorum iddiasını çürüten en temel şeylerden biri de Ukrayna saflarında savaşan gönüllü uluslararası lejyonlar ki bunların da sayısı çok fazla değil. Herhangi bir yabancı kuvvet söz konusu değil. Tamamen Ukrayna vatandaşları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyorlar. Eğer bu konuda şüpheleri olan biri varsa da Ukrayna'ya davet ediyoruz. Ukrayna'da kimin savunma yaptığını, kiminse savaş suçları işlediğini açık bir şekilde görebilirler. Şimdi Sovyetler döneminden kalma S-300'ler var. ABD yapımı Patriot'lar var ki sahada önemli değiştirici güç olarak da değerlendiriyorsunuz zaman zaman bunu. Şimdi de özellikle hava savunma sistemini güçlendirmek için ABD'den F-16 desteği geleceği açıklandı. Bunu da ABD'li yetkililer Rusya ile havada mücadele diye adlandırıyor bu mücadeleyi. F-16'ları neden şimdi verme kararı aldılar? Ve zamanlaması oldukça manidar mı sizce? Ve sahada nasıl bir etkisi, değişimi olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer partnerlerin F-16 gibi sistemlerin Ukrayna'ya tedariğine izin verilmesinin arkasında yatan temel neden Ukrayna'nın aylardır süren ikna çabalarıdır. Biz partnerlerimize, müttefiklerimize şunu aktardık. Modern silah sistemleri, hava savunma sistemleri olmadan biz başarılı bir şekilde karşı saldırı gerçekleştiremiyoruz. Çünkü Ukraynalı pilotların kullandığı askeri uçakların, teçhizatların hepsi çok eski ve Rusya'ya karşı bir üstünlük sağlayamıyoruz. O yüzden hem kara kuvvetlerimizi korumak hem de olası hava saldırılarına karşı korunabilmek için bu sistemler hayati önem taşıyordu. Bunu bir şekilde müttefiklerimize aktarabildik, anlayabilmelerini sağladık. Onlar da bunun karşılığında izin verdiler. Bir de şu noktaya vurgu yapmak istiyorum. Ukrayna'ya müttefikler tarafından sağlanan yardımlara baktığınızda ilk etapta aslında sadece kasklar ve diğer basit ekipmanlar tedarik edilmişti. Şu ansa uçaklardan, tanklardan, patriotlardan bahsediyoruz. Bunun açıklaması olarak şunu sunabilirim. Ukrayna bütün dünyaya kendi kuvvetleriyle kendini savunabileceğini, hatta karşı saldırı başlatabileceğini kanıtladı. Ukrayna'nın kendini savunmasıyla düşmanı püskürtmesi bize destek veren ülkelerin kendi çıkarlarınadır. Bu noktada Türkiye'nin de çıkarına diyebilirim. Çünkü kuzeyden saldırı söz konusu ve yine çatışmalar mevcut. O yüzden Ukrayna kendini savunurken aynı zamanda Avrupa'yı ve dünyayı savunuyor. Çünkü Rusya'nın planları Ukrayna ile sınırlı değil. Şimdi Sayın Büyükelçi, özellikle bu F-16 konusundan devam etmek istiyorum. Kaç tane F-16 konuşuluyor? Kaç F-16 gönderecek? Bununla ilgili bir yürüttüğünüz görüşmelerde belli bir sayı verildi mi? Ve havada ne zaman göreceğiz? Ukrayna'ya ne zaman ulaşmış olacak bu F-16'lar? İlk eğitimler için gelmeleri bekleniyor elbette ki. Tabii ki ilk F-16'lar gelmeye başladıktan sonra gelecek eğitmenler de, ama eğitmenlerin ne zaman gelmesi bekleniyor? Bu eğitim süreci ne zaman başlayacak? Bu konuda askeri sır olduğu için herhangi bir yorum yapamam. Genelkurmay açıklar. Eğitimler de kısmen başlamış durumda. Aynı zamanda ileride Ukraynalı pilotlara eğitim verecekler de yetiştiriliyor. Peki sizin ne kadar ihtiyacınız var? Amerika'dan ne kadar F-16 talep ettiniz? Ukrayna'nın 100 civarı, hatta üstü uçak ihtiyacı var. Rus hava kuvvetlerine karşı efektif bir şekilde karşı koyabilecek Batı üretimi diğer uçak türleri de olabilir. Sadece F-16 olacak diye bir kural yok. Ukrayna'nın hava savunması ne kadar güçlenirse o kadar hızlı bir şekilde bu savaşı bitirebiliriz. Şimdi Sayın Büyükelçi, özellikle son aylarda Wagner Rusya'yla karşı karşıya gelmiş durumda ve gerekli yardımın yapılmadığı, gerekli mühimmat desteğinin kendilerine verilmediğini gerekçe gösterilerek artık çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu geçtiğimiz aylarda. Son durum ne? Çekildi mi belli yerlerden? Öncelikle hem Wagner grubu hem de Rusya Silahlı Kuvvetleri bizim için aynı derecede düşman ve onları yok etmek için çalışıyoruz. Bizim ikisine karşı verdiğimiz başarı da Bahmut'un aylarca düşmemesi. Rusya'nın kendi içindeki fikir ayrılıkları ve çatışmaları hakkında elbette net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Wagner grubu ve Savunma Bakanlığı arasındaki bu fikir ayrılığı Rus birlikleri arasındaki ayrılığa işaret ediyor. Ancak hepsinin Putin tarafından kontrol edildiğini unutmamak lazım. Suçluların suçlusu, baş suçlu diyebileceğimiz Putin bir an önce cezasını çekmelidir. Kamuya açık bu suçlamaların aynı zamanda KGB ve Savunma Bakanlığı arasındaki etki alanını paylaşamamaktan kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Bunu direkt olarak sahada görüyoruz. Bahmut olsun, Ukrayna'daki diğer cephe hatlarında olsun, KGB tarafından kontrol edilen Wagner, taktiksel geri çekilmeler yapıyor ve buralar Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından dolduruluyor.
такі історії ми бачимо зараз в районі Бахмута, де підрозділи, які координуються ФСБ Росії, тобто Вагнер, відійшли з позицій зараз, і їхні позиції займають підрозділи військово-десантних чи військово-повітряних сил Російської Федерації. Esasen gelinen noktada Bahmut'un kontrolü kimde? Насправді самому Bahmut'ta bir ilçenin hala Ukrayna kontrolünde olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında şehrin büyük kısmı Wagner ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde. але навколо міста Ancak şehrin çevresi Ukrayna kontrolünde. Kendileri bunu büyük bir başarı olarak adlandırıyorlar ama bunu ne pahasına başardılar. Binlerce Rus askeri hayatını kaybetti ve Rusya kış aylarında sahip olduğu saldırı ve ilerleme potansiyelini tamamen kaybetti. фактично втрата наступального потенціалу російської армії, які вони хотіли зробити взимку. Şu an için Bahmut'un Rusların sürekli kuvvet attı, kuvvetlerini aktardığı ve bizim de o kuvvetleri yok ettiğimiz Rusya için bir delik diyebiliriz. Sayın Büyükelçi, şimdi özellikle geçtiğimiz günlerde kritik bir mülakat yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger imza attı bu mülakata. İfadeleri oldukça çarpıcıydı. Özellikle bu savaşta tek suçlunun Putin olmadığını ifade etti. Tüm suç onda değil dedi. 2014'de işaret etti. Hatta daha öncesinde Sayın Putin'in belediye başkanlığı döneminden kendisini tanıdığını ve bu endişeleri kafasında olduğunu ona o dönemlerde aktardığını söyledi. Gelinen aşamada 2014'te NATO'ya Ukrayna'nın başvurusuyla böyle bir riski, savaş riskini kendisinin öngördüğünü ifade etti. Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz? Yani gerçekten Ukrayna'nın NATO'ya başvurusuyla mı başladı tüm risk? Öncelikle bu fikre hiçbir şekilde katılmadığımı ve bu fikrin saçmalık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü anlatılanla sahadaki gerçeklik hiçbir şekilde örtüşmüyor. Kissinger'a gelince galiba artık 4. defa tutumunu değiştirdi ve her seferinde suçlu Putin'i aklamak için farklı bahaneler buluyor. NATO'yu konuşacaksak, 2008 yılında Ukrayna kabul edilseydi NATO'ya bu savaş olmazdı. Gelin Türkiye'yi ele alalım örnek olarak. 50'li yılların başlarında NATO'ya üye oldu ve o yıldan itibaren Türkiye topraklarında herhangi bir savaş yaşanmadı. Elbette burada önemli olan etken Türk ordusunun gücü ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyesi olmasıdır. Çünkü NATO'ya üyelik bir güvenlik garantisidir. O yüzden bizim için NATO'ya üyeliğimiz Avrupa'da barışın sağlanmasının garantisidir. Eğer Ukrayna NATO üyesi olmak yerine gri alanda kalırsa Rusya her seferinde kendi hegemonyasını sağlamak için Ukrayna'ya saldıracaktır. Barışı ihlal edecektir ve Avrupa'da kalıcı bir barış sağlanması için Ukrayna'nın NATO üyeliği zorunlu şarttır. Bunun dışında şu konuda Türkiye'nin altını çizmek istiyorum. Belki NATO ülkeleri Ukrayna'nın askeri gücünün yeni farkına varıyor. Ama Türkiye bunun zaten farkındaydı. Avrupa ülkelerinden çok daha iyi anlıyordu. Bu da savunma sanayi alanındaki işbirliğini gösteriyor. Şu anda Ukrayna Avrupa'nın en güçlü ordusu diyebiliriz. Çünkü Ukrayna'nın gücü sadece şişirilmiş istatistik verileriyle ölçülmüyor. Direkt olarak saha başarısı ve saha deneyimi var. Нашої співпраці мав би бути прикладом для багатьох країн НАТО. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması aslında NATO'nun kendisine de çok büyük katkıları olacağı ve güçlendireceğini söylemek istiyorum. Bunun dışında Rusya'yı NATO ile kışkırttığımız iddiasına gelince bu bir Rus yalanıdır. Şu örneği vermek istiyorum. Baltık ülkeleri 2004 yılında NATO'ya üye oldu ve her zaman Rusya'nın sınırındaydı. Oradan NATO'nun Rusya'ya saldırması, Kharkiv'den saldırmasından daha verimli ve stratejik aslında. Tam kapsamlı savaş başlamadan önce Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağına dair düşünceler çok hayaliydi ve kimse de buna inanmıyordu. Sadece 1,5 yıl boyunca bir yaşam mücadelesi verdik. Kendi potansiyelimizi kanıtladıktan sonra NATO'ya üyelik konusunda bizim de inancımız arttı. Eski sosyalist bütün ülkeler NATO'ya girmek istiyor çünkü Rusya sadece Ukrayna için değil, herkes için bir tehdit. Kendi nüfus alanını genişletmek pahasına sivilleri öldürebileceğini de gösterdi. O yüzden Ukrayna'nın NATO üyelik isteği provokasyon olarak değerlendirilemez. Tam tersi Rusya'dan gelecek saldırıyı önlemek için bir girişimdi. Ніж ми зараз платимо своєю кров'ю за збереження своєї територіальної цілісності. Sayın Büyükelçi, az evvel de siz NATO'ya üyeliğin önemine dikkat çektiniz. 11-12 Temmuz itibariyle de Vilnius'ta kritik bir zirve söz konusu. Bu zirveden beklentiniz ne? Süreç devam ediyor çünkü. Bir üyelik beklentiniz var mı, bu bir? İkincisi, Sayın Zelenski'nin katılımı söz konusu olacak mı? Video konferansı mı yoksa doğrudan katılım mı bekleniyor?
Tabii ki de Ukrayna tarafı olarak müttefik ülkelerin Ukrayna'nın üyelik başvurusuna yönelik olumlu bir karar alması bizim en çok istediğimizdir. Aktif olarak devam eden savaşın NATO'ya üyelik konusunda bir engel olduğunun farkındayım. Ancak uzun vadede Avrupa'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için olmazsa olmaz bir adımdır. Bu yüzden Ukrayna olarak aktif savaş tamamlandıktan sonra NATO üyeliğini kabul ediyoruz. Ancak bizim üyelik sürecimiz uzayacak olursa da NATO'dan 5. maddeye benzer bir güvenlik garantisi istiyoruz savunmayla alakalı. Yani biz Rus kuvvetlerine karşı mücadelemizi vereceğiz ve bu süreci hem kendimizi hem Avrupa'yı savunmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda Batı, özellikle de NATO bize askeri destek sağlamaya devam edecek. Bizim taleplerimizin partnerlerimiz tarafından dikkate alınacağını ve herkesin sorumluluk alarak elini taşın altına koyacağını düşünüyorum. Savaş 2023'te sona erer mi? Yoksa bir soğuk savaş riski doğacak mı? Öncelikle terimlere çok dikkat etmek istiyorum. Gelecek senaryoları hakkında konuşurken dikkatli olmalıyız. Çünkü Rusya'nın askeri potansiyeli hala çok büyük. Düşmanı küçümsemek olmaz ve ne olacağını yaşayıp göreceğiz. Bir an önce bitmesi için biz mücadelemizi vereceğiz. Ancak Ukrayna'nın istediğinin geçici bir çözüm olmadığını, Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha saldırmaması için gerekli bütün önlemlerin ve şartların sağlandığı bir barış, adil bir barış olduğunun altını çizmek istiyorum. Soğuk savaşa gelecek olursak bunun 2007'de başladığını söyleyebiliriz. Putin'in söylemlerindeki agresif değişiklik, ABD'ye karşı, komşu ülkelerine karşı, hegemonya girişimi, onun dışında Güney Kafkasya'daki, Gürcistan'daki, Suriye'deki, Ukrayna'daki askeri hareketleri aslında Soğuk Savaş'ın çoktan başladığını gösteriyor. Aynı zamanda Rusya'nın Afrika'daki faaliyetlerini de incelemeliyiz. Hibrit yöntemlerle orada da bir etki alanı, nüfus alanı oluşturmaya çalışıyor ve burada KGB'nin kontrolünde olan Wagner'i kullanıyor. Sayın Büyükelçi, peki savaşın başından beri tartıştığımız bir başlık var. O da nükleer savaş riski. Nükleer savaş kartını kullanır mı sizce Rusya? Hala böyle bir risk var mı? 90'ların başında Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın baskısı altında kendi nükleer potansiyelinden vazgeçip nükleer başlıkları Rusya'ya devrettiğini hatırlatmak isterim. Ukrayna nükleer gücünden vazgeçerek bir statü elde etti ve bu statüyle beraber sadece ekonomik refah ve gelişimine odaklandı. Şu ansa nükleer bir güç olan Rusya'nın nükleeri olmayan bir ülkeye karşı saldırısından bahsediyoruz. Öncelikle uluslararası bütün etiğe ve normlara aykırıdır. Bunun dışında da nükleeri olan bir devletin nükleeri olmayan bir devlete saldırması diğer büyük nükleer güçler tarafından cevap verilme hakkının olduğunu düşünüyoruz. Ve Rusya'nın böyle bir adım atması kendisinin de sonu olacaktır. Burada benim bahsettiğim tehdit sadece batılı ülkelerin yanıt vermesiyle alakalı değil. Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler de nükleer silahların kullanılmasına karşı olduklarını resmi seviyede defalarca dile getirdiler. Rusya'nın nükleer güç kullanmama geleneğini bozması onlar tarafından da tepkiyle karşılanacaktır. Ukrayna Rusya'yı küçümsemiyor ama artık ondan korkmuyor. Biz savaş alanında mücadelemizi veriyoruz. Onları geri püskürtmek ve adil barışı sağlamak için. Adil barışın şartlarından biri savaşta suç işleyen herkesin gerekli cezayı çekmesi ve sorumluluğu üstlenmesi. Erdoğan, Zelenski ve Putin üçlü sürpriz zirvesi ihtimali var mı? Putin teslim olmak isterse üçlü zirve neden olmasın? Onun dışında herhangi bir senaryoyu gerçekçi bulmuyorum. Türkiye ile olan ilişkileri sizin gözünüzden de dinlemek isterim. Aynı zamanda Türkiye'yi sevdiniz mi? Türkiye bizim ikinci yurt dışı görevimiz oldu. 1,5 sene geçti ama şimdiden evimiz oldu diyebilirim. Çocuklarımız da, eşim de, ben de Türkiye'yi çok seviyoruz ve ruhumuz Türkleşti diyebilirim. Şu an sizinle rahatça konuşmak için henüz Türkçemi yeteri kadar geliştiremedim ama eşim de ben de çok sıkı çalışıyoruz.
Çok önemli de bir misyon üstlendiniz aynı zamanda ve Ukrayna'dan gelen pek çok çocuğun, pek çok yetim çocuğun da bu bağlamda güvenli bir şekilde hayatını devam etmesine, barınma imkanlarının sağlanması için de siz de kontrolcü bir yapıdasınız aynı zamanda. Bu bağlamda kaç yetim çocuk Türkiye'ye geldi bu zamana kadar? Kaçı Ankara'da, kaçı Türkiye'nin hangi bölgelerine dağıldı? Biraz detay vermenizi rica edeceğim. Savaş başladığında Türkiye'ye 800 binin üzerinde Ukraynalı geldi ve bunlar çoğunlukla olarak anneler ve çocuklardı. Sonra Ukrayna'ya ve 3. ülkelere geri döndüler. Yetim çocuklar dışında Türkiye'de ağırlık kadın ve çocuk olan 22 bin kişi var. Türkiye genelinde 21 Ukrayna Dostluk Derneği var ve bu dernekler buraya gelen mülteci çocuklara ve kadınlara eğitim, sağlık gibi alanlarda çok büyük yol göstericilik ve destek sağladılar. Savaşın başından bu yana 2000'in üzerinde çocuk Antalya'ya getirildi. Odessa'daki yetimhaneden Ankara'ya gelen çocuk sayısı da 34. 2 çocuk evlatlık verildiği için 32 çocuk kaldı Ankara'da. Ben de bir anneyim, o çocukları da kendi çocuğum gibi benimsedim. Sürekli olarak bakım evine ziyaretlerine gidiyorum, onlarla oyun oynuyoruz, yemek yiyoruz. Bir de Ukrayna kitap köşesi yaptık. Söz konusu çocuklar olduğunda onun çocuğu bunun çocuğu olmaz. Büyükelçi ile beraber kendi çocuklarımız dışında Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bütün çocuklara da kendi çocuğumuzmuş gibi bakıyoruz. Şimdi esasen çok önemli ifadelerdi bunlar. Kendi çocuğumuz gibi de bakıyoruz dediniz. Elbette ki bakımı önemli olduğu kadar eğitimleri de oldukça önemli. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla yakından temas halinde olduğunuzu tahmin ediyorum. Bu bağlamda bu koordine işbirliğiniz nasıl devam ediyor? Geçtiğimiz haftalarda Vışivanka gününü kutlamıştık. Ben de Alanya'daydım. Hem yetim çocuklarla hem de oradaki diaspora ile birlikte orada çok farklı kültürel etkinlikler yaptık. Bu haritaya gelirsek de Ukraynalı bir sanatçı tarafından yapıldı. Kendisi Vışivanka gününün başlatıcılarından biri. Vışivanka bizim için çok önemli. Çünkü biz buna bütün tarihimizi atfediyoruz ve genetik kodumuz olarak adlandırıyoruz. Ve nakışlara dikkatli baktığınızda aslında Türkiye'nin de farklı bölgelerinde benzer işlemelerin olduğunu görebiliriz. Bu da tarihteki ortaklıklarımızı yansıtıyor. O yüzden Vışivanka aynı zamanda bizim Türkiye ile ilişkilerimizde sembolik anlam taşıyor. Büyükelçi ile birlikte Bayraktar nakışını eklememiz aslında gelecek nesillere aktarılarak tarihi desteği yansıtacak, gördüğünüz gibi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar'ın konuğuyduk bugün. Savaşta artık 2. yıla girildi ve 2. yılda Rusya-Ukrayna savaşında savaşta sahadaki son durumu değerlendirdik. Vasili Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi bizleri ağırladı. Hem savaştaki son durum hem Türkiye ve Ukrayna arasında gelişen ilişkiler, savunma alanındaki işbirlikleri, diğer yandan ABD başta olmak üzere batılı müttefiklerin Ukrayna'ya yardımlarını masaya yatırdık. Vasili Bodnar da sorularımızı yanıtladı. Bizim bir atasözümüz var. Bize hançerle gelen hançerlenir. Putin teslim olmak isterse üçlü zirve neden olmasın?